Merhaba arkadaşlar, Mudan X kanalına hoş geldiniz. Bugün size araç içi kamera montajımı göstereceğim. Hem kamerayı yeni aldım hem de kendim monte ettim. Bu 70 Mai diye geçiyor. Cam Pro Plus. Şöyle modeli yazıyor bakın. Bu şimdi montajını yaptım ben. Kutuda içinden şöyle bir şey çıkıyor. Aparat. Bununla birlikte kabloları aracın içinden istediğiniz yerlerden geçiriyorsunuz. Ben şimdi size şeyi göstereceğim. Nerelerden geçirdim kabloyu, nasıl yaptım? Çünkü kamerayı montajını yaptım. Çekmeyi unuttum önceden. Kameranın montajını yaptım. Şimdi sökemeyeceğim tekrar ama kabloları geçirdiğim yeri göstereceğim. Sizin de benzer bir aracınız varsa aynı yerlerden kabloları geçirip kullanabilirsiniz. Çakmaklık girişine taktım ben. Başka montajlarda arabanın sigorta kutusuna da takıyorlar. Onun için özel kablolar gerekiyor. Ama ben kendim yaptığım için en basit şekilde yaptım. Bu kamerayı da tercih etmemin sebebi şu. Bu kameranın GPS özelliği var. Bu sizin hızınızı ve lokasyonunuzu kaydedebiliyor. Böylelikle kaç kilometre hızla gittiğinizden, Allah korusun bir kaza olduğunda o sıradaki hızınızı görebiliyorsunuz. O yüzden o da önemli. Bunların hani farklı çeşitleri var. GPS olanlar var, olmayanlar var. Bu o açıdan önemli. Bu 70 Mai Dashcam Pro Plus diye geçiyor bu model. İnternetten de bakarsınız. Yani ürünün çok özelliklerini anlatmayacağım burada. Nasıl monte ettiğimi, nasıl çalıştığını göstereceğim size. Özelliklerine başka inceleme videoları var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi gelin aracın içine bakalım. Kamerayı şöyle şuraya monte ettim ben. Bunun içinden bu cep telefonlarının koruyucu yapıştırılıyor ya, ekrana cam koruyucu. O tarz bir şey çıkıyor. Onu şuraya aracın camına yapıştırıyorsunuz. Bu kameranın da yapışkanlı kısmını ona yapıştırıyorsunuz ve burada sabitliyorsunuz. Şuradan da kameranın açısını aşağı yukarı ayarlayabiliyorsunuz. Hani size kalmış o ne kadar yapmak istiyorsanız. Şu kablo kablo Type-C bir kablo ve buradan dolanıyor şeye kadar, şurada çakmaklığa kadar giriyor. Şimdi ben buradan böyle geçirdim. Çünkü hani aracın garantisini bozmak istemedim. Hani bir yerlerden deledebilirdim. Hani şuralardan bir yerden deledebilirdim. Ama onu istemedim. Çünkü herhangi şey olmasın diye, araçta garantiyle ilgili bir sıkıntı olmasın diye. Buradan da çakmaklıkta içinde bir tane şey gönderiyorlar. Şöyle bir ikili adaptör gönderiyorlar. Ben birine telefonu taktım, birine de kamerayı taktım. Bunu da burada çakmaklık girişine takıyoruz. Bu araçlarda çakmaklık girişi burada. O yüzden buraya kadar kabloyu almamız gerekiyor. Normalde sigorta kutusundan da yapılabilir ama profesyonel bir montaj gerektiriyor. Biz amatörüz. Amatör olarak yaptık. Şimdi bu önemli bir şey. Bunu yanında göndermiş olmaları çok iyi. Bununla birlikte böyle şuradan Type-C kablo şu aralardan geçirdim. Buralardan geçirmek kolay oluyor böyle tavan tarafından. Buralardan şu döşemenin altına girdi kablo. Buraya kadar geldi. Buraya kadar geldikten sonra kabloyu şuradan şöyle buraya geçirdim. Burada da bakın kablonun şeyini göreceksiniz. Buradan aşağıya indim böyle bu aparatla buraları sıyırdım. Buradan aşağıya indim. Bakın burada kablonun şeyini göreceksiniz. Buradan sonra nasıl gittim peki? Buradan sonra şöyle buradan aşağıya indim. Bakın şu alt kısma. Burada yine kablo görünüyor biraz. Şurada. Şöyle. Buradan şöyle şu altlardan, kenarlardan yine bu aletle böyle sıkıştırarak geldim. Burada şu direksiyonun alt kısmında şuralardan geçirdim. Aynı şekilde. Buradan da geldikten sonra bakın kablo bazı yerlerde görünüyor. Çok profesyonel yapamadım dediğim gibi. Şurada kablo aşağıya geldi. Burada kablo aşağıya geldikten sonra şöyle bir de şimdi burada geldikten sonra şuradan içeri girmek önemli olan. Yani şuralardan biraz zorladım ben nasıl girebilirim diye. Giremedik oradan. Şu aparat çıkıyormuş şurası. Yine bunu da böyle bununla birlikte çıkardım şurayı. Burayı çıkardıktan sonra bunun içinden böyle şuradan yürüttüm buraya kadar. Şuraya kadar getirdim. Bunun tırnaklarını tam takmadım. Hani şu kısmın tırnaklarını kabloyu çok ezmesin diye. Ama 2-3 tane tırnağını taktım. Tutacak kadar. Ve şuradan da yine burada da görünüyor. Buradan da içeri alıp sonlandırdım ve gücü vermiş olduk. Yani profesyonel bir çalışma olmadı ama iş görecek kadar oldu. İleride belki aracın hani garantisi bitmeye yakın yapabilirim. Bir elektrikçiye götürüp şurada sigorta kutusu var aracın şurasında. Şuradaki sigorta kutusuna bağlatabilirim. Bir de bunun bir aparatı varmış. O aparat ile birlikte park halindeyken de kayıt yapabiliyor. Şu anda sadece araç hareket halindeyken kayıt yapabiliyor. O seçeneğini aktif ettim ben. Ama park halindeyken de işte böyle ara ara şeyler yapıyor. Birisi gelip arabaya dokunduğunda, bir şey yaptığında veya hareket algıladığında kayıt yapabiliyor. Onun için de kendi aparatıyla bağlamak gerekiyor. Onu yapmadım o aparat olmadığı için ama ileride onu da yapabiliriz. Şimdi nasıl çalışıyor onu da göstereyim size kabaca.
Bunlarda iki tür var. Mesela sadece şu yuvarlak kısmı olanlar var. Ekranı yok. Onlarda GPS yok. Cihaza çok müdahale edemiyorsunuz. Bir telefondan veya bir şeyden bağlanmanız lazım. Bunda ekran var. O güzel. Şurada tuşları var. Şimdi çalıştırayım aracı bir çakmaklık girişine güç vereyim. Şimdi şurada kırmızı ışığı yandı. Geldi hemen. Bakın burada menüler var. Buradan şurada tuşlar var. Bu tuşlar bunlara bastığınızdaki şeye geliyor. Şurada mesela mikrofon sesi var. Mic şu anda sesi de kaydediyor. Buradan bastığımızda video settings, system settings gibi seçenekleri var. Video settings'te kabaca bir bakalım. Burada acil durum videosu diyor. Bazen acil durum kaydı başlatıyor ve bir 30 saniye falan kaydediyor, bitiriyor. Herhalde bir acil durum algıladığını düşünüyor. Bu parking surveillance dediği şey işte o park durumunda yaptı. Şu anda aktif olmuyor bu. Yapmaya çalışsam bile kablosu takılı değil diyor. Bunun özel bir kablosu varmış. Burada bu parking menüsünü geçiyoruz. O şu anda aktif değil. Şu kablolara düğmelere basarak ilerliyoruz. Time Lapse Recording, onunla işimiz yok. Kayıt süresini belirliyoruz şurada. Bakın kayıt süresine girdiğimizde 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika. Genelde 3 dakika önermiş internette herkes. Ben de o şekilde yaptım. 3 dakikalık kayıtlar yapıyor. Bunları telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Çözünürlüğünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. 2.7K çözünürlükte kayıt yapıyor. Neredeyse 4K'ya yakın bir kayıt yapıyor. Plaka okunurluğunu çok iyi yapıyor. Bu menüler çok zor değil. Hani menüsü kolay. Burada sağ tarafa geçtiğimizde sistem ayarları var. Onu devam ettiğimizde hafıza kartını formatlıyor veya fabrika ayarlarına geri döndürüyor. Burada sistem ayarlarında da Wi-Fi hotspot dediği şey, cihazın kablosuz özelliğini açıyorsunuz ve telefonunuzdan bağlanıyorsunuz. Bunun sürekli açılmasını istiyorsanız normalde kapatıyor. Şuradan aktif ediyorsunuz ve sürekli açık kalıyor. Burada audio recording dediği sesle kaydetsin mi? Evet dedim ben ona. Screen timeout'unu ayarlıyorsunuz. İşte speaker volümü, şu andaki çıkan ses, sistem saati, dili İngilizce, Türkçe değil maalesef. İnsanlar ondan çok şikayet etmişler. Yani biraz İngilizce bilginiz varsa idare edebiliyorsunuz ama yoksa zorlanırsınız kullanmakta. Bu şekilde ama bir kere kurduktan sonra sizden başka bir şey istemiyor. Şu anda bakın kayıt ediyor zaten hemen. Şimdi cep telefonundan yapalım. Şimdi bunun kendi programı var burada bakın. Şunu çalıştırıyoruz 70 Mai diye. Burada cihazı eklemiştim ben zaten daha önceden. Bağlanmamı istiyor cihaza. Ama nasıl bağlanacağım? Wireless'tan geliyorum. Buradan buluyorum. Cihazı 70 Mai diye yazıyor zaten. Buna bağlandıktan sonra uygulamadan direkt cihaza bağlanıyorum. Burada bakın şu andaki kaydı gösteriyor. Albüme geçiyorum. Albüme geçtiğinde yapamayacak diyor. Kayıt yapamayacak diyor. Tamam diyorum. Şimdi burada mesela acil durum videoları kaydetmiş. Benim daha önce sürüşlerimden mesela şöyle bir video kaydetmiş. Böyle bakın altta bilgilendirme kısmı var. 23.08.2024 10 km hızla gidiyorsun ve burada GPS veriyor. Bunlar güzel özellikler. Bu şekilde menüsü de. Buradan herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Sadece izleme yapıyorsunuz. Ara sıra update geliyor. Update'leri yapabiliyorsunuz. Onun haricinde başka bir işlem yapamıyorsunuz. Programın adı da bu 70 Mai. İncelememiz bu kadar. Yapacağımız şeyler size basit anlamda gösterdim nasıl montajını yaptığımızı. Bu cihazı için aldım. Ben güvenlik için aldım. Sonuçta hani Allah göstermesin trafikteyiz, bir kaza olur, bir şey olur. Arkadan çarpıyorsunuz mesela bazen ama karşı taraf hatalı. Bunu ispat edemiyorsunuz. Arkadan çarptığınız için siz hatalı olabiliyorsunuz. Veya motorcularla ilgili bir kaza olabiliyor. Orada haksız durumda görünebiliyorsunuz hani kazanın durumuna göre. Bu tarz durumlarda yapmamak için hem de güvenlik açısından önemli bu. Biliyorsunuz trafikte pek çok şey oluyor. Hak ihlali oluyor, bir şeyler oluyor. Orada kavga çıkıyor, ediyor. Bu görüntüler çok işinize yarıyor. Hatta bu görüntülerde emniyet şeridini kullananları mesela çekiyor bu. Hani sizin yanınızdan geçip gidiyorlarsa bir kaza oldu, bir şey oldu emniyet şeridinden. O görüntüleri emniyet müdürlüğüne gönderdiğinizde emniyetin bir sayfası var. İnternete yazarsanız çıkar. O görüntülere göre o geçen araçlara ceza yazıyorlar. Hani bunun için de kullanılabilir. Çok hani şu devirde önemli bir bu. Ben aldığımda 2.900 falan civarındaydı. Siz de internetten bakabilirsiniz. Hani bir defa alınacak yatırım yapıyorsunuz. Hani arabacınızı satsanız bile söküp başka bir araçla kullanabilirsiniz. Montajını yapabilirsiniz. Onun haricinde aktaracaklarım bu kadar. Size fikir vermesi açısından da dediğim gibi bu aracı kullananlara da fikir vermesi açısından kendiniz montajını yapabilirsiniz. Değil hani böyle etrafta görünen kablolar olmuyor. Bayağı temiz bir montaj oldu. Bir de ekstra şunu söylemek istiyorum. Ben bunu ilk monte ettiğimde şöyle aşağıya monte etmiştim biraz. Kablo rahat yapsın diye. Ama burada güneşi çok aldığı için bayağı ısındı. Sonra şöyle yukarı aldım. Hem şuradan güneşi kesiyor hem buradan.
Bir de SD kartta uyarı vermişti. İlk taktığım SD kartta 128 GB'lık SanDisk'in Extreme Pro'su vardı bende. Diğer GoPro'da falan da kullandım. Onda uyarı vermişti. Hafıza kartı bozuldu. İşte değiştirmen gerekiyor diye. Formatlıyorum, tekrar takıyorum. Yarım saat kayıt yapıyor. Yine aynı oluyordu. Özellikle sıcak havalarda. Ben de başka bir kart taktım, değiştirdim. Muhtemelen o kartta ya bir sıkıntı vardı ya da bununla uyumsuzdu, bilemiyorum. Sizin de başınıza gelirse yapın. Hafıza kartını değiştirin. Sıcak bile olsa kaydetmeye devam ediyor. Benden bu kadar şimdilik. Eğer videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.